kalbinin sesi çıkmıyorsa üzülmeyin. Güzel insanları birleştiren var. Büyük ses davullar, benim hanımlar. Büyük ses davullar, benim hanımlar. Büyük ses davullar, benim hanımlar. Selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu akşam sizlerle bir zaman açılımı yapalım istiyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gider ve beğenirsiniz. Şöyle. Ses nasıl arkadaşlar? İyi mi? Bir dakika şu şeyi bir yapayım ayarı. Tamam. Sanırım oldu. Ses nasıl? Ay benim ses kötü. Pardon. Ses süper. Tamam. Evet. Tabii üçüncü kişilerin enerjisi yok ya. Ses süper. Yani konu onlar olmayınca ses de iyi oluyor nedense. Evet arkadaşlar. Şimdi zaman açılımını hepiniz biliyorsunuz. Yani bir saat açılımı yapacağız. Evrelere bakacağız arkadaşlar. Önce başlayalım. Hadi ben kartları çekmeye başlayayım. Ondan sonra zaten anlatırım neler oluyor. Evet, zamansız zamana niyetimi alıyorum ve hepinizin en yüksek hayrına olmasını diliyorum ve aynı zamanda sizlere en gerçek, en doğru bilgiyi aktarmaya da niyet ediyorum. Önce bir enerji de alacağım. Şöyle bir enerjisini de alalım da. Bir enerji de alalım. O da dursun. Wow. Evet. Şimdi şu yuvarlaklardan da alalım. Şimdi 1, 4, 5 olacak. Bir sonuç olacak. Bu evreler 2. Gelen kartlara bakın. 3, 4. Şu sonuç. Bir tane daha. Tabii bir tane daha alalım. Bir de bu. Sonuç. En orta. Görünüyor mu bilmiyorum. Bakalım. Görünüyor. Böyle daha da bir görünüyor. Şimdi devam edeceğiz. Evre evre anlatacağız. Bakalım ne verecek. Bir. Değişik değişik kartlar alacağım bu sefer. O yüzden. Sonuca göstermeyeceğim. Ben bakacağım ama o sonuç. Onu en son açacağız arkadaşlar. Sonra devam. Şeyi açmayacaktım, pardon. Az kalsın açıyordum unutup da sonuç kartlarını. O sürpriz olacak hepimize. Bir tane de bu ters düzlerden de alalım. İlk önce tabii birinciye düşürüyorum. Şuraya. Şimdi buraya. 2 tane düştü. Olsun. 3, 4.
göreceksiniz artık, yapacak bir şey yok. Evet, şunu da şöyle koyalım. Şöyle. Evet. Bu kadar. Bence yeterli. Yalnız enerjide 9'lar hakim. 29, 9 numarada Harut ve Marut var. Hala gizlenen bir şeyler var arkadaşlar. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Herkes burada mı? Evet. YouTube'un da hani gelen baştan dinleyebiliyor. O özelliği güzel. Instagram'da onu yapamıyoruz maalesef. Şimdi evet, hazırsanız başlamak istiyorum arkadaşlar. Hepinizin en yüksek hayrına olsun. Şimdi ne yapıyorduk? Evre evre anlatıyoruz arkadaşlar. 4 evreye bölüyoruz ilişkinizi. Ve siz tabii ki kendi hayatınıza göre buradaki evreleri ilişkinizde yorumlayacaksınız. Sonuç bölümü de zaten hepiniz için sonucu verecek. Evet. O zaman ne diyoruz? İlk evreden başlıyoruz. İşte ilk evre neyle ilgili? Ha, ilk evreden başlıyoruz ama önce enerjisine bakacağız. Pardon. Enerjisine baktığımız zaman ilk önce ne geldi bize? Dabbetül arz geldi arkadaşlar. Yani kişinin, aslında aklınızdaki kişinin ya da işte ex partnerinizin maalesef biraz sıkıntılı verdi. Nasıl sıkıntılı enerjisinde? Sanki böyle kaybolmuş. Yani kendi iradesiyle hareket etmeyen, e, yani olduğu yerde debelenip duran bir enerjide olduğunu veriyor arkadaşlar. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Evet, yani bir takım enerjilerin etkisi altında kalmış olabilir ya da kişinin enerjisi bozulmuş olabilir. Yani kişinin kaybolduğunu söylüyor. Gerçek benliğinden uzaklaşmış olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Yani sorunlar böyle başlamış. Şimdi sonuç için de aslında enerji alacağım ben. Şu tarafa 3 tane daha alacağım. Ona da bakmayacağım, en son yorumlayacağım. Şimdi enerjisinde ne gördük? Bir kaybolmuşluk var. Fakat diyor burada şimdi kaybolmuşluk var ama ne kaybolmuş? Enerjisi ya da kişinin gerçek benliği, kişiliği ya da karakteri. Yani bir şeylerde bir değişim olmuş arkadaşlar. Yalnız burada diyor ki şimdi bu durumla ilgili ona bir takım gerçekleri anlatacak ya da bir takım gerçekleri yüzüne vuracak bir kişinin olduğundan bahsediyor. Yani bir takım gerçeklerle yüzleşecek diyor. Her ne kadar diyor hani bir şeyler çok gizli saklı yapılmış olsa da bu kişiden, çünkü sır olarak veriyor. Harut ve Marut'u vermiş arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Biraz sıkıntılı. Yani saklanan bilgiden bahseder, gizli gizli çevrilen işlerden, gizli gizli böyle işte o enerjilerle oynamaktan bahseder. Ama burada diyor ki her şeyin çaresi, her şey hani vaktine gebedir diyor. Yani vakti geldiği zaman her şeyin çözüleceğini söylüyor. Evet, nedir? Vakit her şeyi alıp götüren de, yaraları iyileştiren de zamandır diyor. Ve o zaten gelen kart da ne diyor bize? Her şeyin zamanını beklemeniz gerektiğini söylüyor. Evet, eylemsiz olabilir ama işte bir takım enerjiler diyor, enerjisinin bozulduğundan bahsediyor. Öyle bir enerji de veriyor. Hemen unutmadan sonuç içinde, evet şimdi ne yol açtı diye böyle gideceğiz ya, evre evre başlarken bir kere enerjiyi ne verdi? Sıkıntılı verdi. Enerjisi bozulmuş bir şekilde geldi karşımıza. Bakalım neler olmuş ondan sonra. Ama yine de orada size bir umut ışığı gösterdi. Her zamanlı yaraları iyileştirebileceğini. Ben şimdi bunu arkadaşlar açmayacağım. Sonuç ya. Bugün öyle. Hadi bakalım. Ay, ters koyuyorum. Tamam. Bir tane daha alalım sonuç kartımıza. Kartları ters tutmuşum ondan. Ay, meraktan bakıyorum ne geldi diye. Siz merak edin. Ben bakıyorum vallahi. Evet, şimdi bu enerjiye baktık. Peki neler olmuş dediğimizde ilk evre neyle? Bir
konuyu belirlemek için neyle başladı bakın? Bir baltayla başladı. Gördünüz mü? Şimdi bu kartta ne diyor biliyor musunuz? Güçler sana karşı. Zaten bir dakika. Şu şeyi de alayım. Onsuz bakamıyorum. Heh, şunu da alayım. Şununla göstereceğim çünkü. Şimdi burada arkadaşlar ne dedi? Enerjisinin bozulduğunu söyledi, değil mi? Burada ne diyor? Siz de okuyabilirsiniz. Güçler size karşı. Yani bir takım olumsuz güçlerden bahsediyor burada. Size karşı olan güçlerden bahsediyor. Yani orada ne var? Bir el ölümcül bir baltayı tutuyor. Yani bıçağı diyor keskin ve parlak. Yani bu baltanın ne zaman hangi yöne çarpacağını bilmek imkansızdır diyor. Baltanın yani çünkü çok tehlikeli durumlardan hangi yönden geldiğini, geleceğini bilemeyebilirsiniz diyor. Yani balta biraz tehlikeli arkadaşlar. Yani bir tehlikeyi size ilk başlarda size bir tehlike geliyor ama tehlikenin ne taraftan geleceğini belki tahmin edememiş olabilirsiniz ya da bu duruma karşı biraz sessiz kalmış da olabilirsiniz. Aslında içinizdeki ses bir şeyleri size söylemiş ama siz sakin kalmayı ya da pasif kalmayı tercih etmiş olabilirsiniz. Ya da bir şey yapamamış olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada çünkü anlatıyor. Sessiz kaldığınızı, ilişkide problemler olduğunu, problemler için çözümler, siz problemleri ilişkinize değil de sanki bu kişiye böyle anlatarak problemleri çözebileceğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Ama hep içinizde bir ses arkadaşlar size bir şeyleri fısıldamış. Yani burada bir problem var. Bak burada bir tehlike geliyor. Ne yönden geleceği belli değil. Ama bir tehlike var. Çünkü kişide bir değişim var. Ve tuhaf bir değişim var. Ani bir değişim var. Yani bir anda değişen bir insan olabilir karşınızda. Hatta özellikle gözlerine dikkat çekiyor, bakışlarına dikkat çekiyor. Yani bir anda kişinin yani ani hareketleri, bir anda böyle hani sinirlenmesi olabilir. Yani bir şeyler böyle ani olmuş. Kişinin birden fevrileşmesi olabilir. Ama gözlerle ilgili bir problem veriyor arkadaşlar. Gözlerinde böyle o farklılığı hissetmiş de olabilirsiniz. Ama bir anda diyor gördüğünüz gibi baltayla da bir anda diyor geldi diyor. Ve bir kadın tarafından maalesef ilişki üzerine gelen tehlikenin aslında bir kadından geldiğini de söylüyor. Diyorum ya siz evet mücadele etmek istemişsiniz bu durum ile ilgili ama ne diyor? Siz ne yapmışsınız? Hani bu durumla mücadele etmek yerine kişiye bir şeyleri anlatarak yani ona belki de yol göstermeye çalıştınız ya da onu uyandırmaya çalışmış olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bir de burada şu var. Ya aslında kendinizden de çok eminsiniz bazı konularda. Ama bunun yanı sıra burada birçoğunuz da bu durumla ilgili bir takım duyumlar almış olabileceğinizi de söylüyor. Yani bir takım duyumlar almış da olabilirsiniz arkadaşlar. Yani ya çevrenizden ya arkadaşlarınızdan ya böyle işte bir kanalda ya da benden duyduğunuz bakımlarda böyle kolektifte gibi durumlar yani bir şeyler aslında ayak seslerini duymuşsunuz ama bir çağrı yani pasif kalmışsınız bu durumda. Yani etkili olamamışsınız arkadaşlar maalesef. Biraz pasif kaldığınızı söylüyor. Ama dediğim gibi bir takım enerjilerin bozulduğunu ama bu enerjiler bozulurken de arkadaşlar yani e, bir kadın tarafından yapılıyor. Diyor ya burada da yani aslında bu sesleri duymuşsunuz, hissetmişsiniz. Yani olacak olanları hissettiğinizi, her an bir şey olabilir. Çünkü orada bir şey size doğru yola çıkmış. O olumsuz güçler, o olumsuz enerjiler neyse ilişkinizin üzerinde yani aslında hedef belliydi diyor. Her türlü sıkıntının yönü belirlenmişti ve size doğru geliyordu diyor arkadaşlar. Ama işte o ayak seslerini duymuşsunuz da bir şey yapamamışsınız diye görüyorum ben burada. Yani pek bir şey yapamamışsınız ya da
Gurur yapanlar da var tabii ki. Yani bazı konularda gurur da yapmış olabilirsiniz ya da gerçekten etkili de olamamış olabilirsiniz. Ama bir yandan da diyor ki yani bir yandan şüpheler var arkadaşlar. Karşınızdaki insanın bir kere güvenilmez birisi olduğunu düşünüyorsunuz, düşünmüşsünüz. Bencilliğinden bahsediyor çünkü. İnanılmaz derecede şüphe var. Bunun şüphenin verdiği hayal kırıklıkları var üzerinizde. Yani üzücü, üzücü durumlar yaşanmış ilk evrede. Ama burada bir evet enerjilerin etkisi altında kalmış ama yani bir anda yok olan bir insan olabilir. Özellikle ex için dinleyenler ya da işte hala birlikteyseniz de bir anda ama bir oyunla yani sizinle bir iletişim kurarak ya da işte bir anda konuşuyorsunuzdur bu kişiyle, tamam mı? Yani bunu ilişkinize göre yorumlayacaksınız arkadaşlar. İlk evrede mesela ne veriyor? Hani birlikte bile olsanız ne diyor? Yani konuşuyorsunuz bir şekilde ya da bir soğukluk var ama yani iletişim henüz kopmamış. Tamam mı? O arada yani siz ne olduğunu anlamadan adam ya da kadın puf bir anda kararlar veriliyor. Aslında o çok önceden vermiş kararını da neyse. Yani ama dediğim gibi bir anda yok olan bir insan. Yani sizin siz anlayana kadar zaten o eee, yok olmuş. Anlatabildim mi? İlk evre böyle. Ama bir takım tabii etkilerle verdi. Bir kadının etkisi verdi. Bu kadının etkisi derken yani yaptığı olumsuz enerjilerden bahsediyoruz arkadaşlar. Olumsuz durumlar, olumsuz enerjiler. İkinci evreye geçelim. İkinci evrede de neyle? Bu ne ya? Fare. Fareler şeyler. Fare, yarasa, orada balta. Baltayla başladık. Fare, yarasa. Allah'tan son kısımda çiçekler geldi. Orada da bülbül vardır. Yani diyorum ya hep hayvanlar alemi gibi. Evet. Yani orada fare verdi. İkinci evrede de bakın siz de okuyun. Şöyle göstereyim ne yazıyor. Burada diyor ki birisi gizlice sana karşı der. Yani birisinin yani fare işte. Yani birisi gizlice sana karşı diyor arkadaşlar. Yani gizlice ilişkinizin üzerine çöken bir göz olduğunu ve e, size karşı çalıştığını söylüyor. Yani bu ilişkiye karşı. Yani ilişkinize böyle gizlice bakan bir göz, gizlice sizi gözetleyen ya da işte aklınızdaki kişi ya da ex partnerinizi neyse onu gözleyen birisi. Aslında fare ne der biliyor musunuz? Yani detayların, araştırmanın önemini simgeler. İlişkide küçük şeyleri görmezden gelmemeniz gerektiğini hatırlatır. Yani fareler detaylar konusunda ders alması gereken insanların hani bir totem hayvanıdır aslında. Eee, Yani işte diyorum ya bir şeyleri görmezden gelmiş olduğunuzu, gördüğünüzü ama görmezden gelmiş olduğunuzdan bahsediyor. Anlatabildim mi? Yani bir şeyleri gördün ama diyor görmezden geldin. Aynı zamanda da ilişkinin üzerine gizlice böyle hani göz diken insanlardan bahsediyor. Hatta belki de bunların bazıları ya burada mesela şu ikinci evrede şey var sanki burada hani giden birisi oldu diyelim ex partneriniz oldu ikinci evrede yakın gördüğünüz insanlar bu arkadaş olabilir çevrenizde hani çok yakın gördüğünüz samimi olduğunuz birisiyle bu durumu paylaşmış olabilirsiniz ama işte o da arkanızdan iş çevirmiş olabilir. Hatta aklınızdaki kişiye göz bile koymuş olabilir. Yani o derece. Yani güvenilmez insanlar veriyor maalesef. Burada birçoğunuz da ikinci evrede güvenilmez insanlarla dertleşmiş olabilirsiniz ya da onlardan bir medet ummuş olabilirsiniz ya da yardım ne diyeyim artık. Maalesef böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz ki bu hani arkadaş dediğiniz bir insan dahi olabilir. Ama değil yani aslında arkadaşınız falan değil bence. Evet ama ikinci evrede diyor ki korkularınızla yüzleştiğinizi söylüyor. Bakın ilişkide artık korkularınızla yüzleştiğiniz evet acı çekmişsiniz arkadaşlar. Acıyı veriyor burada fakat
Korkularınızla da yüzleştiğiniz, bazı gerçeklerle yüzleştiğiniz, duygularınızla yüzleştiğiniz, ve yani kendinize olan, hani, o şeyden bahsediyorsunuz. Yani kendi, ki öz değerinizi kazanma isteği içerisine girmiş olabilirsiniz. Ya da tam bu evrede aslında bir de güzelleşme isteği var. Yani burada kişi gitmiş olsa bile, burada bir güzelleşme isteği var birçoğunuzda ya da bir şeyler de yapılmış olabilir. Yani güzelleşmek için ya da kendinize bakım ya da giyimle, kuşamla ilgili bu ikinci evrede bu var. Burada güzelleşme var. Artık, hani, neden detayları veriyorum, hangi evrede olduğunuzu daha net anlayabilmeniz için. Ha, belki bazılarınız o güzelleşme evreniz burasıdır, şu andır. Hani, can alıcı konuları, evrelerdeki konuları söylüyorum ki hangi evrede olduğunu, anlayabilmeniz için. Ve sonra, maddi olarak güçlenme veriyor yine size ikinci evrede maddi olarak. Ya, siz aslında kendinize gelmişsiniz. Yani, bana sorarsanız. Evet, yani, burada kartlara bakıyorum. İkinci evrede kendinize gelmişsiniz. Ondan sonra, hani, enerjiniz aslında düştüğünü düşünüyor olabilirsiniz ama çok konuda da enerjiniz yükselmiş arkadaşlar. Tabii burada sabırla ilgili bir sınanma da yaşanmış. Sabrınızın sınandığını da söylüyor. Duygularınızı kontrol altına alabilmeyi öğrendiğinizi söylüyor. Yaşamı sevmeniz gerektiği size aslında burada o hatırlatılmış da olabilir. Yani yaşamı sevmelisin, kararlı bir şekilde önüne bakmalısın, yönünü belirlemelisin, hayatta bakmalısın, sarılmalısın diye yani bu durum size hatırlatılıyor da olabilir. Ama diyorum ya, burada sevgi var arkadaşlar ya. Ama ikinci evrede bir iletişim var. Fake'ten, oradan, buradan bilemiyorum ama aklınızdaki bu kişiyle bir iletişim ya da bir gel git yaşanmış olabilir. Yani burada yine bir, iletişime geçilen bir durum var. Bu kişiyle, bir iletişim kurulmuş arkadaşlar. İkinci evrede bir iletişim veriyor. Yani bu kişinin kendisiyle konuşmuş olabilirsiniz, görüşmüş olabilirsiniz ya da, işte, fake'ten gelmiştir, onunla konuşmuş olabilirsiniz ya da, işte, o ruhsal olarak iletişim halinde misiniz? O da olabilir. Ama şey var, yani, bir iletişim yaşanmış ama bir mücadele var, yani, bununla ilgili de bir mücadele var arkadaşlar. Çok mücadele etmişsiniz, kendinizi iyileştirmek için ya da kendinizi iyi hissetmediğiniz durumlarla ilgili kendinizi iyileştirmek için de çok emek ve çaba sarf etmiş olabilirsiniz. Bunun yanı sıra da birtakım arayışlar içerisine girdiğinizi, söylüyor. Eee, 2'nci evrede birçok umutlar beslemişsiniz. Hani, başarıyı, hani, ikinci evrede elde edebileceğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Ya da bu kişinin iyileşeceğini ikinci evrede düşünmüş olabilirsiniz. Ama kendinize birtakım da hedefler belirlemişsiniz ama şimdi burada ikinci evrede bir kere kesinlikle ne var? Kişilerin bazılarında güzelleşme isteği, bazılarında, şey var, iletişim var arkadaşlar. Kişiyle iletişim ya da bir mesaj, ya da, işte, diyorum ya belki face to face yani yüz yüze de görüşmüş olabilirsiniz. Yani ikinci evrede, böyle bir durum söz konusu. Bugün farklı veriyor zaman açılımını farkındaysanız. Ama, bunlar yapılırken yine ne veriyor? Üzerinizde bir gözler o kişiyi izliyor ya da sizi izliyor. Yani etrafınızda güvenmemeniz gereken insanlar olduğunu söylüyor. Evet, üçüncü evreye geçelim. Bakalım neler olmuş üçüncü evrede. Üçüncü evrede yarasayla başladı ya. Bakın burada da ne diyor? Take care. Yani dikkatli ol diyor. Düşman size karşı diyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yani düşmanlar. Şimdi bu üçüncü evrede dikkatli olmanız gerektiğinden bahsediyor. Yani görüyorsunuz bir yarasa var orada. Karanlıkta avlanmak için böyle mağarasından çıkmış. Eee, Yani dikkatli olmak gerektiğini, yaptıklarınıza, ettiklerinize dikkatli olmanız gerektiğini,
söylüyor. Fakat burada şu var, karşı tarafta, burada bazılarınızda arkadaşlar bir kısmında şimdi şuraya öyle bir kart attı ki bazıları evlilik dahi yapmış olabilir ya da hayatına bir partner almış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani, kimisi için bu bir evlilikken, kimisi için bir nişan ya da, işte, bir partner ama uzun süreli bir partner alınmış olabilir, hayatına almış olabilir kişi hayatına yani. Bunlar da olabilir. Ya da bir arayış içerisinde olabilir. Yani, birisini bulmak gibi. Ama birisi ya bir şey veriyor, o enerjisinin o yöne kaydığını veriyor ama orada neyi veriyor? Nasıl bir durumun içerisine girdiyse zaten bütün kartlar ters geldi. Eğer bir evlilik yapıldıysa, evliliğin bir kere boşanmayla sonuçlanacağını, karmik bir durum. Zaten başlarken karmik olduğunu buradan gördük ki enerjisiyle oynanan ne olur? Yani nasıl o enerjileri değiştirerek sen, işte, bir evlilik yapsan dahi o da bir karmik evlilik olur yani. Hak ederek ya da, rahmani yoldan yapmadın ki. Haksız mıyım? Yani arkadaşlar, evet. Sonra, diyorum ya, burada, tehlikeyi yine, hissetmiş olabilirsiniz bu durumları. Ama bu kişinin, huzursuz olduğunu da hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yani onun huzursuzluğunu da hissediyor olabilirsiniz ya da onun, işte, iyi olmadığını, bir şeyler aslında siz biliyorsunuz, hissediyorsunuz ya da bu kişinin, işte, karakterini çok iyi biliyorsunuz. O nedenle de, eee, bu kişiyle ilgili, hani, şu huzurlu olmadığını, işte, rahat olmadığını ama, şu var, gittiği yerde takılmış kalmış olabilir. O durumdan bir türlü çıkamadığından bahsediyor. Hani vazgeçememek gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir ama burada her ne olursa olsun vazgeçemese de siz diyorsunuz ki zaten hani o ayrılık olacak. Kartlar da onaylıyor. Ayrılığın olacağını hem de hazırlıksız bir bitiş yaşanacağını söylüyor. Çünkü bugüne kadar bu kişi yani, bu durumun içerisinden çıkabilmek için gereken o çabayı göstermemiş arkadaşlar. Evet, uzun vadeli planlar yapmış sizden uzaklaşırken ya da, işte, sizinle nasıl bir durumdaysanız, kendi hayatıyla ilgili uzun vadeli planlar yaptığını ve bu planların, işte, çok güzel olacağını, olumlu olacağını, olumlu sonuçlanacağını düşünmüş. Geleceğine, işte, daha güvenle bakmaktan, hatta çoluk çocuk sahibi olmak dahi olabilir. Bunları düşünürken arkadaşlar ne olmuş? Öyle de olmamış. İşte. Evet, öyle olmamış. Yani o beklediği olmamış arkadaşlar. Burada diyor ki kötü şans onunlaydı diyor. Hiçbir fırsatı aslında değerlendiremedi. Hazırlıksız bir bitiş yaşayacağından bahsediyor. Eğer bir evlilik varsa zaten o dünyası tersine dönecek diyor arkadaşlar. Öyle bir dünya yok yani. Evet. Yani dünyasının ters yüz olacağını burada kartlar söylüyor. Zaten, hayal kırıklıkları yaşıyor. Bu kişi neyden korkuyor biliyor musunuz? Hani, olduğu yere, yerden çıkamadı dedim ya, değişimden korkuyor. Bir değişim korkusu olabilir, bu kişide ama ne olursa olsun yani ne yaptıysa artık kiminleyse diyelim, nasıl, neredeyse, kimleyse, kiminleyse başarısızlıkla sonuçlanacak. Nokta arkadaşlar. Başarısızlıkla sonuçlanacak. Ha, bu kişiyle bir, kalabalık bir yerde tanışmış olabilir ya da bu ailesidir, ailesi ise de kalabalık bir aile, olabilir ama başarısızlıkla sonuçlanacak bir durumdan söz ediyor. Üçüncü evrede bir kere ayrılık var buna. Yani üçüncü evre ona sıkıntılı geliyor arkadaşlar, ayrılık var ama siz bunu zaten hissediyorsunuz. Yani bir şekilde bu durumun olacağını, yani çünkü siz diyorsunuz ki burada, yani, ben bu kişinin karakterini biliyorum, onu tanıyorum. O nedenle de, yok diyorsunuz, yani olmaz. Çünkü orada da yapamayacağını biliyorsunuz ve söylüyorsunuz. Peki, son evre artık bakalım neymiş son evrede? Ne dedi? Flowers, çiçekler dedi.
okumanız için götürüyorum. Ne yazıyor üstünde? Mutluluk yazıyor, değil mi? Ve bir bülbül resmedilmiş arkadaşlar. Mutluluk. Yani, orada yeni açan beyaz çiçeklerle dolu bir ağacın dalına konmuş bir bülbül var. Kuşlar küçüktür ama ve kaygısızdır. Yani sizin için aslında mutlu ve kaygısız bir zamandan bahsediyor burada. Yani güzel günler gelecek diyor aslında konu olarak ama burada dengenizi bozmuşlar. Maalesef sizin de dengeniz bozulmuş ama şu an, ilahi adalet dediğiniz bir durum sanırım gerçekleşmiş arkadaşlar. Karşı tarafa sürekli bir ayrılık veriyor çünkü uyumsuzluk veriyor. Eğer bir ilişki yaşıyorsa o ilişkide sarsılma veriyor. Ondan sonra rahatsızlık veriyor, hastalık veriyor. Yani kadersel olarak olumsuz bir döngünün onun için başladığını veriyor arkadaşlar. Yani size ne yaptıysa çünkü sizin dengenizi bozmuş. Tamam mı? Sizin dengenizi bozmuş. Şu an kendi dengesi belki 2 kat, belki de 3 kat, 10 kat ne diyeyim yani daha bir ters yüz olmuş durumda olabilir. Çünkü orada bir problem var ve bu problemi çözemediğinden bahsediyor. Kendini kontrol edemiyor bu konuyla ilgili arkadaşlar. Yani orada sıkıntılı bir takım durumlar yaşanmış. Tabii sizin dengenizi bozmuşlar. O ayrı. Ve bu arada tabii ki sizi sürekli beklemeye almış ama ilişki içindeyken de burada çok fazla haksızlık yapıldığını, size yapılan birçok haksızlıktan bahsediyor. Bir kere diyorum ya bir kere sizin tüm dengenizi bozmuş ama sizin hala onlara yani bu kişiye söylemek istediğiniz sözler var. Hala gözyaşı dökenler olabilir bu kişi için. Çünkü burada hala dökülen gözyaşlarından bahsediyor. Hala kafanızda, ona söylemek isteyip de söyleyemediğiniz, durumlar olabilir. Bunu söylüyorsunuz, ama yalnız, yine diyorsunuz ki ona bir şans daha verebilirim ama çok dikkatli davranacağım. Çok ihtiyatlı yaklaşacağım bu duruma. Dengeli bir ilişki istiyorum, uyumlu bir ilişki istiyorum. Çünkü o eski ben değilim artık. Yani beni öyle önceden yaptığı gibi, hani, askıya alamaz. Yani önceliği ben olmalıyım. Daha önce maalesef ki bu ilişki içerisinde, eee, öncelik olarak görülmemiş olabilirsiniz. Yani bu kişi sizi önceliği olarak görmemiş. Yani sizin için sizseniz konu hep sonra olabilir. Yani sizi erteleyebilir. Henüz zamanı değil diyebilir size. Hangi konuda olursa olsun. Yani bu kişiye ne derseniz deyin. Sürekli bir ertelenmeden bahsediyor. Yani bu arada kendinizi çok fazla hani kurban edilmiş gibi düşünmeyin. Çünkü burada evet süreç çok yavaş ilerlemiş olabilir birçoğunuzda. Fakat ne diyor? Yavaşlayan süreçte artık hızlanma olacağını yani evet bir tıkanıklık olmuş ama bu tıkanıklığın açılacağını artık o hani 12 rakamı 12 nedir? 12 devri daim tamamlanma anının müjdesini veriyor. Yani o sürecin artık geldiğini söylüyor. Yani arkadaşlar burada bolluk, bereket, artış sürecinin aslında başladığından bahsediyor. Evet, zamanında hep ertelenmişsiniz arkadaşlar. Önceliği olarak değil de erteleyebileceği zayıf halka olarak sizi seçmiş bu kişi. Hayatındaki herkes, arkadaşları dahil onun önceliği olurken ya da herhangi birisi ya rastgele birisi bile önceliği olurken burada diyor ki sizi arka plana atmış maalesef ki. Ama şimdi ne diyor? Şimdi siz bir de ne yaptınız? Yani siz çok kararlı yaklaşıyorsunuz. Bir kere hani bülbül gibi de olmak var. Hani şakımak istiyorsunuz aşkta. Yani bu şekilde istemiyorsunuz ama burada size bir şans tanınıyor. Bakın anahtar kartı da orada ne der anahtar? Dört duvar arasından kurtuluyorsun der. Evet, yalnızlık artık senin peşini bırakıyor der. Evet. Tabii daha önce, bu ilişki ne olmuş? Orada şimdi oradaki kartların kombinasyonuna bakın farkındaysanız bazıları ters, bazıları düz. Ne diyor? Daha önce bu ilişki diyor. Hani anahtar arkadaşlar ne yapar? Hani kilitler de açar da, değil mi? Yani, o nedenle, zamanında kilitlenen bir aşk var
yok edilen, belki de kilitlenen ya da istediğiniz gibi yaşayamadığınız, o 4 duvar arasına hapsedilen bir aşk, bir sevgi ya da yalnız yaşamak zorunda kaldığınız, bir ilişki olabilir. Burada diyor ki artık, hani, bir de yanlış ellerdeki tabii o anahtardan da bahseder. Hani, yanlış ellerde, anahtar ne olur? Hiç doğru olmaz yani. Evet. Tabii bu neyi anlatıyor bize? Sizin bu kişiyle ilgili bazı konularda ikilemde kaldığınızı söylüyor. Hani, bu kişi doğru kişi mi? Ya, kendi kendinize dürüstçe bunu sorguladığınız anlar. Yani, evet, bu kişinin şöyle huyları var. Ben bunu hayatıma alırsam, işte, bunun ne kadarını ya, bu kişi ne kadar değişebilir ya da ben ne kadar aynı olabilirim? Ya, kendi sevginizi bile sorguluyor olabilirsiniz, o derece yani. Evet, doğru kişi mi diye bir kere sorgulanıyor. Yani, o anahtarı veriyorsun ama doğru ellere mi, doğru kişiye mi? Kime veriyorsun bu anahtarı? Bunlar da sorgulanıyor arkadaşlar. Evet, yani ama, burada artık ne diyor? Bu ilişkide artık o devri daim süresinin dolduğunu ve artık o kilitli kapıların açılacağını, artık bu durumdan kurtulacağınızı söylüyor. Evet, o zaman şimdi hadi sonuç kartlarına geçelim mi? Bakalım sonuçta bize neler söyleyecek. Önce enerjileri bir açalım. Dıdıdıdım, heyecanlı. Wow, göç dedi. Wow, güzel. Oh, sultan. Güzel geldi enerjisinde. Evet. Şimdi bir göç. Göç kartını seviyorum ben. Yani her şeyi geride bırakıp gelmesi gerektiğini sonuç olarak ne diyor? Yani kişinin sizin aklınızdaki kişinin ya da ex partnerinizin her şeyi geride bırakıp o şekilde geleceğinden bahsediyor. Şu anki durumunu terk etmesinden bahsediyor. Yani, evet, hani, biraz önce ne dedik? Alışmış hissediyor ya da, işte, çıkamadığı durumlar dedik ya, ilişkiyi yaşıyorsa ya da olduğu durum neyse. Şimdi orada ne diyor? Alışılmış olanı bırakacağını, yani, zor da olsa artık gitmenin vakti geldi diyor. Yani, bu durumdan çıkmanın vakti geldi diyor. Ve artık aynı zamanda, evet, olduğu yerden çıkman ama gidilecek yerin de selametini müjdeler o kart. Yani, evet, şimdi burada geçirdiği zor bir dönemden bahsediyor. Eee, evet, göç etmesi gerekiyor, olduğu durumdan geçmesi gerekiyor ama bu kolay değil arkadaşlar. Burada bir yıkım yaşayarak geliyor. Yani bir yıkım yaşayarak geliyor. Yani bir tufandan bahsediyor. Ya bir ayrılık ya bir boşanma ya işte yani geçirilmesi gereken zor bir dönem ama bu dönemin zaruriyetinden bahsediyor. Zorunluluğundan bahsediyor. Ve, hanesinin içinde ve dışında çok fazla kötü durum göreceğinden bahsediyor. Yani dikkatli olması gerektiğini, hiç kimseye güvenmediğini falan söylüyor arkadaşlar. Ama, bu zor günlerin biteceğini de müjdeliyor. Ve sonra neyi verdi? Sultanı verdi. Evet, yani bu durum bitecek, bu durumun içerisinden çıkacak ama öyle kolay değil. Bir takım yıkımlar yaşayacakmış ki bu kişi. Ve sonra ne diyor? Artık sultan nedir? Hükümdardır, hükmedendir, değil mi? Kontrolü elinde tutandır. İşte ondan sonra o enerji geçiyor. Diyor ki artık hani çevresinde olup bitene hakim olan, hani kendi hayatını yönetebilen bir karakterden bahsediyor. Evet ve bunu müjdeliyor arkadaşlar. Evet. Yani ondan sonra kendi hayatının ya da kendi aşkının kontrolünü eline alabileceği durumlardan bahsediyor. Sonuç kartlarını açalım. Ay heyecanlandım ne gelecek. Hadi bakalım. Dırırırım. Ant. Karınca. Ya bakın hayvanlar alemi gibi oldu. Ama karınca güzel. Bülbül güzel. Yani bu neymiş? Kılıç şövalyesi. Kılıcı görünce kılıç kraliçesi diyecektim nedense. Wow, kırmızı. Evet, durun şimdi şunları alalım. Şu sonuçlar ortada kalsın sadece. Çünkü çok güzel kartlar geldi. Görün.
Sonuç kartlarımız. Sonuç kartları çok güzel. Karınca ile başladı arkadaşlar. Bakın karıncanın üzerinde şey yazar. Başarı yazıyor. Gördünüz mü? Karıncanın üzerinde başarı diyor. Başarılar diyor. Başarı. Yani birçok alanda başarı. Şimdi orada gördüğünüz gibi bir karınca kendi bedeni büyüklüğündeki bir yaprağı özenle taşıyor, değil mi? Ne sağa ne sola bakıyor. Sadece bir konuya odaklanmış, yuvasına yiyeceği götürmek. Karıncalar arkadaşlar çalışkanlığın, bir amaca ulaşmak için harcanan enerjinin, sabrın, inancın ve planlılığın sembolü. İşte siz de bu karınca gibi sabrınızın, inancınızın, planlı hareket edişinizin ve harcadığınız enerjinin karşılığını başarı olarak alacağınızı söylüyor. Evet, siz de aynı bu karınca gibi zor durumları atlatacak güce sahipsiniz arkadaşlar. Bu nedenle de istediğiniz sonuca ulaşacaksınız. Sabırlı olmak belki zor gelen bir durum ama bu duruma belki sabır göstermek büyük bir ödül elde etmenize yardımcı olacaktır diyor o kart. Evet, çok güzel aslında. Muhteşem bir kart geldi. Karınca. Evet. Ve diyor ki sonuç olarak şimdi aslında çok güzel, çok yüksek enerji yani had safhada enerjileri verdi ama ilahi adalet ben yine demeden geçemeyeceğim arkadaşlar ya. Yani yine vurdunuz mührünüzü hem de ön yüzü geldi. Ne diyeyim yani mahkeme, bir uyanış, bir iyileşme. Arkadaşlar yani burada hatta şey diyor ya bir şey olacak diyor bu kişinin hayatında ve onun değişimine sebep olacak diyor. Yani önemli bir etkiden bahsediyor. Yani sağlığa kavuşmaktan, hani o olumsuz enerjiler falan diyoruz ya verdi ya başta. Onların iyileşmesinden bahsediyor, başarıdan bahsediyor. Bakın ön yüzü geldi. Gördüğünüz gibi. Yine. Yani çok güzel anlamları var. Aşk hayatınızda artık yepyeni bir sayfa açmaktan, ilişkinin yepyeni bir boyut kazanmasından. Artık diyor ama bir de şurada şunu der. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Olmayacak yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Zaten yanındaki kartta da görüyoruz onu. Yani tahammülüm yok diyorsunuz. Bakın kılıç şövalyesi ters ama. Çünkü artık böyle bir şeye tahammülünüz yok, sabrınız yok, gücüm de yok. Ya da isteğim yok. Yani bu tür şeylerle uğraşmaya isteğim de yok. Artık yani ben de sabırsızım diyorsunuz. Anlatabildim mi? Ama yeni bir sürece girişten bahsediyor. Ani gelişmeler olacağını, eee, daha mücadeleci bir ruhla bu kişinin hayatınıza geleceğinden bahsediyor arkadaşlar. Ama büyük bir uyanış, yeniden doğuş, nasıl diyebilirim size bir kurtuluşun müjdesini veriyor. Çünkü burada büyük bir uyanış var arkadaşlar. Ve nasıl bir enerjidir ki o kırmızı geldi oraya. Yani çok güzel bir enerji ile yani geliyor. Kırmızı aşkın, şehvetin, samimiyetin, heyecanın rengi arkadaşlar. Yani duyguların karşılıklı yaşanacağını, aranızda zaten çok kuvvetli bir çekim olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda tensel çekimden de bahsediyor arkadaşlar biliyorsunuz yani. Ama şöyle de bir şey var, sizi kıskanacak yani. Hem aynı zamanda şu da var, özellikle hani bu konuda, ne diyeyim, sizin, kıskanılacak bir havanız olduğunu düşünüyor bu kişi. O şekilde gelecek. Yani sizi kıskanarak, yani kıskanılacak bir havanız olduğunu, etrafınızdaki insanlar tarafından dikkat çektiğinizi, ondan sonra, yani cinsel çekim. Söyledim en sonunda. Nasıl söyleyeceğim diyorum. Yani, öyle bir, durumdan bahsediyor. Siz, arkadaşlar bu kişiyle ayrı olsanız bile, tamam mı? 2 tarafın da birbirine çekileceğini görmek isteyecek, dokunmak isteyecek arkadaşlar. Yani bu kadar net. Yani çünkü
Artık o bulutlar hani kırmızı ya, artık o bulutları durdurmanın imkânı yoktur diyor. Evet, çünkü o kırmızı hızlı akar, kan gibi düşünün. Evet. Yani aşkın rengi, samimiyetin rengi, heyecanın rengi. Heyecan geliyor arkadaşlar. Evet, çok, yorulmuş olabilirsiniz. Bir karınca gibi ağırlığınızdan fazla ruhunuzun taşıyamayacağı yükler taşımış olabilirsiniz. Ama ne diyor orada karıncayla? Sen diyor belki bu duruma sabır gösterdin ama diyor bu sana diyor büyük bir ödül olarak gelecek diyor. Zaten orada karınca nedir? Ne kadar iyi niyetli hani tek amacı yuvasına o yemeği götürmek, işte kışın o yemeği yemek. Yani ama çalışkanlığının sonucunda amacına ulaşacağını, yani harcadığı enerjinin karşılığını alacağını, inancının karşılığını alacağından bahsediyor. Ama planlı hareket eder karınca biliyorsunuz değil mi? Öyle aklıma geldi, işte bir mesaj atayım demez. Anlatabiliyor muyum? Anlayan anlıyor. Ya da işte of unutamıyorum aklımda işte şunu yapayım demez. Karınca nettir, planlıdır, kararlıdır. Hedefi bellidir ve planlı hareket eder. Burada da aslında size çok ince bir mesaj var arkadaşlar. Planlı ve dikkatli hareket etmeniz gerektiği konusunda. Evet, aldık, kabul ettik ve öyle de oldu diyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar, açılımımızı hadi bakalım ondan geldiği zaman size ne söyleyecek ilk onu bakalım. Tamam mı? Şu kartlardan alalım. Geldiğinde tamam bu şekilde geldi. Kırmızı bulutlarda uça uça geldi size. Haydi bakalım ne diyecek? Söyle bir şey. İkinci bir şans dedi arkadaşlar. Yalnız bir dakika şimdi. Rakama bakın 29. İlk kart dedim ya size 29-9'la başladı. Hani ilk başlarken enerjisi nasıl diye baktık ya hani kötü enerjilerle gitmiş. Nasıl gitti? Ona baktık. 29'la gitti değil mi? Gelişine bakın. Geldiğinde ne söyleyecek dedik? Yine ne verdi? 29'u verdi. Gittiğinde ki enerjisi 29'lu bozulmuştu. Ama şimdi ne dedi? İkinci bir şans diyerek geliyor. Arkadaşlar yine 29'la geliyor ama. Ya ya gördünüz mü? Yine 29'la geldi ve ikinci bir şans dedi. Ve arkadaşlar lütfen beni dünyadaki en mutlu adam yap ya da kadın yap ve bana ikinci bir şans ver. Bunu ikimiz de istiyoruz, biliyorum dedi. 29 sayısı arkadaşlar yani mütevazi olmanın anlatır bize. Yani mütevazi olmayı. Hani önceden diyoruz ya işte ego konuşuyoruz işte çok egolu bilmem ne. Egolu insan mütevazı olabilir mi? Olamaz. Değil mi? Onun egosu hep o ben der. Ama burada 29 sayısı ne der bize? 29 sayısı mütevazılığı anlatır. Onun önemini anlatır arkadaşlar. Yani kişi ne olursa olsun empati kurar, empatinin önemini bilir, mütevazi olur. Anlatabildim mi? Orada size verilen çok özel bir mesaj var aslında. Yani çünkü bunun önemini artık anlamıştır der 29 sayısı. Yani mütevazi olmanın, işte empati kurmanın anlamını, önemini anlamış. Anlamını diyorum. Empati kurmanın önemini anlamış arkadaşlar. Bir tane daha söylesin. 12. Ne dedi? Benim için özelsin. Seni ilk gördüğümde senin hakkında özel bir şey olduğunu biliyordum. Benim için özel olacağını hissetmiştim. Hadi bakalım. Bakın burada müthiş bir iyileşme var. Burada zaten büyük bir iyileşme var dedi. Burada 29'da zaten hani o durumun iyileştiğini zaten görüyoruz. Söylüyor. Son bir güven problemleri. Güvenle alakalı problemlerim var. Geçmişte olanlar veya şimdiki olanlardan dolayı
Sana istesem de güvenemiyorum 19. Hep 9'lardan gidiyorum. Orada da 9, 29, 29, 19, 9. İnanılmaz. Yani müthiş mesajlar var aslında ama güven problemi var çünkü, neden var? Kişinin hayatında, hani, diyoruz ya bir şeyler yaşanıyor orada ama, güvenle ilgili büyük problemler yaşayarak gelecek muhtemelen arkadaşlar. Yani çevresindeki insanlara, güvenmeyerek çünkü birtakım, ihanet de yaşayabilir. Siz cevap verin. Durun. Kaldırmıyorum hemen. Siz de cevap verin. Öyle kaldırıyorum. Bakalım siz ne diyeceksiniz ikinci bir şansa? İkinci şans isteyen birisine sizden gelen cevap ne olacak? Zıt kutuplar. Helal olsun size. helal olsun. Güzel. Ay bırakamam demeyin şunu ya. Anne. Şimdi siz de ne dediniz? Siz dediniz ki zıt kutuplar. Biz birbirimize çok zıt karakterleriz diye bu kalplerimizin aynı yolda birleşmeyeceği anlamına gelmez. Yani kalbim biz zıtız evet ama kalbim istiyor aslında bir nevi onu söylüyorsunuz. Kalplerimizin aynı yolda birleşmeyeceği anlamına gelmez. Ve sonra bakın hep 20 yani 22. Bırakamam. Herkes bana gitmene izin vermem gerektiğini söylüyor ama yapamam diyorsunuz. Ve burada birçoğunuz anne olmak istiyorum, senden bir çocuğum olsun diyenler de var arkadaşlar. Biz de diyoruz ki ve öyle de oldu. Hepinizin gönlüne göre olsun. Çocuk isteyenin çocuğu olsun. Gelmesini isteyenin ki gelsin. Yani dilerim her şey gönlünüzce olsun. Kalbinizden geçen neyse o hayatınızın en güzel köşesine yerleşsin arkadaşlar. Evet, bu akşamlık bu kadar diyelim mi? Ve vedalaşma vakti geldi. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.